Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz ve bugün ben sizinle birlikte bu gördüğünüz ayıcığı öreceğim. Ayıcığının tarifi bana ait. Bu yüzden arkadaşlar tarifini yazarak, çoğaltarak paylaşmayalım, emeğe saygı duyalım. Ayıcığın boyutu yaklaşık 30 santim. 27 de olabilir, 30 da olabilir. Neden bu şekilde bir fark söylüyorum? Çünkü ipinize bağlı. Ne kadar ince ise o kadar küçük, ne kadar kalınsa o kadar da büyük bir ayıcık olacak. Bu yüzden ipe bağlı. Şimdi ayıcığımızı ördüğümüz zaman öncelikle ayaklar, kollar örülecek. Daha sonra vücudu ile birleştirerek birlikte öreceğiz. Burada ip değişimizi yapıyoruz. Başını ayrı örerek dikeceğiz. Kulaklar da aynı şekilde ayrı örülerek daha sonra başını ördüğümüz zaman birlikte öreceğiz. Kulakları ayrı dikmiyoruz. Ve ayıcığımı bu şekilde çevireyim. Yan, arka kısmı ve ön. Şimdi eğer siz de ayıcığı beğendiyseniz, benimle birlikte örmek istiyorsanız o zaman ben malzemeleri saymaya geçebilirim. Malzemelere gelince kadife ipi kullanıyoruz. Ana renk ve yardımcı renk. Ana renk olarak ben beyaz seçtim. Siz farklı bir renk seçebilirsiniz. İsterseniz kahve, isterseniz krem rengi. Ve yardımcı renk olarak sadece üst kısmını öreceğiz. Bu da pembe seçtim. Siz de söylediğim gibi farklı bir renk seçebilirsiniz. Daha sonra boncuk elyaf'a ihtiyacımız var. Muhakkak dolgu malzemesi olarak boncuk elyaf seçmenizi tavsiye ederim. Daha kaliteli, daha güzel. Daha sonra tığ, küçük, büyük numarasını kendi ipinizin kalınlığınıza göre seçmeniz gerekiyor. Makas, iğne ve göz. Gözlerine gelince ben gözleri mavi kullandım. Şu kıyafete uysun diye. İsterseniz pembe, isterseniz siyah kullanabilirsiniz. Gözlerim 10 milim ama 12 de olabilir. 14 biraz fazla geldi. Yani biraz büyük geldi benim için en azından. O yüzden ben bu şekilde küçük göz kullandım. Siz isterseniz farklı bir göz kullanabilirsiniz. Burnu için kadife ipe ihtiyacımız var. Çok az ama elinizde yoksa tabii gidip de ayrı almanıza gerek yok. İnce siyah bir ip de olabilir. Koton ipiniz varsa o şekilde de burnunu dikebiliriz. Ve sanırım her şeyi söyledim. Eğer bir şey unuttuysam daha sonra katarım, söylerim. Eğer siz de hazırsanız o zaman hemen örmeye geçebiliriz. Örmeyi de öncelikle ayaklardan başlayacağım. Ben ayaklarını tamamen beyaz yapıyorum. Çünkü bot kısmı yapmayacağım. Şu ayıcığı tekrar göstereyim size. Aynı renk yaptım gövdeyle birlikte. Bu yüzden beyaz yapacağım için beyaz renk seçiyorum. Siz de kendi seçtiğiniz rengi kullanabilirsiniz. Onu seçeceksiniz. Öncelikle ayaklar için ana rengimizi alıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Küçük bir kuyruk bırakarak 2 tane zincir, 1 2. Daha sonra şu yaptığım sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. Şu kuyruğu da içine alıyorum. 5 ve 6. Birinci sıramızı bitirdik. 6 ilmeğimiz var. 2'ye geçiyoruz. İkinci sırada her ilmeğe çift batacağız. Toplam 6 tane arttırma yapmamız gerekiyor. Bu kuyruğu da sıranın içine almayı unutmayın. Çift batıyorum. Bir arttırma. Sıradaki ilmeğe tekrar çift. 2. Kuyruğu almaya devam ediyorum. 3 4. Son 2 hakkı kaldı. 5 arttırma. 6 arttırma. İkinci sırada 6 tane arttırma yaptık. 12 tane ilmeğimiz var. 3'e geçiyoruz. Eğer isterseniz bu esnada artık sıra belirleyici kullanabilirsiniz. Arttırma yaparak devam edeceğiz. 3. sırada bir tane sık iğne. Bir tane arttırma. Çift batarak. Ve aynı işlemi sıra sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Bir tek. Bir çift. Toplam 6 kere tekrarlayacağız. Tek, çift, tek, çift, tek, çift ve son bir tane sık iğne, bir tane arttırma. 3. sırada 6 tane arttırma yaptık. 18 ilmeğimiz var. 4'e geçiyoruz. 4. sırada arttırma yaparak devam edeceğiz. 4. sırada 2 tane sık iğne, bir tane arttırma. Ve aynı işlemi sıra sonuna kadar yapmanız gerekiyor. 2 tek, bir çift, 6 kere tekrarlayacaksınız.
Dördüncü sıramızı bitirdik. 24 tane ilmeğimiz var. 5'e geçiyoruz. 5. sırada 24 tane sık iğne öreceğiz. Ama ilmeklerin arka duvarında. Bizde şurada ilmek var. 2'ye böldüğümüz zaman bize bakan ön duvar, iç kısmına bakan arka duvar. Bu yüzden sadece şu üst kısmından batırarak ilmeğin arka duvarını alıyoruz. 24 tane sık iğne öreceğiz. 1 sık iğne. Tekrar ilmeğin sadece arka duvarını aldım. 2 sık iğne. Tekrar ilmeğin arka duvarını. 3. Üstten batırırsanız daha kolay olur. Son 2 tane sık iğnemi ördüm. 24 tane sık iğne arka duvarından ördük. Eğer doğru ördüyseniz şurada düz bir çizgi oluşur. Bu ilmeklerin ön duvarıdır. Biz bu şekilde 5. sıramızı bitirdik. 6-8 sıralar 24 tane sık iğne örerek devam etmeniz gerekiyor. Toplam 3 sıra. 3 sıramı 24 tane sık iğne örerek bitirdim. Şu an bir 8. sıradayız. 9'a geçiyoruz. 9. sırada azaltma yaparak devam edeceğiz. 6 tane sık iğne örelim. 6 tane tek. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane azaltma yapacağız. İlmeklerin ön duvarlarından. İlmeğin ön duvarını aldım. İkinci ilmeğin ön duvarını aldım. Kaydı tekrar yapacağım. İlmeklerin ön duvarları. İpi çıkarttım. Sık iğne ördüm. Bir tane azaltma. Tekrar ilmeklerin ön duvarlarından 2 azaltma. 3 4 5 ve son 6. 6 tane azaltmamızı yaptık. Sıra sonuna kadar 6 ilmeğimiz var. 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve son 2. 9. sırada 6 azaltma yaptık. 18 ilmeğimiz var. 10'a geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 6 tane tek örelim. 2 4 ve 6. 2 tane azaltma. Tekrar ilmeklerin ön duvarlarından. 1 ve 2. Sıra sonuna kadar 8 ilmeğimiz var. Tekrar 6 tane sık iğne öreceğiz. Her ilmeğe tek batarak 2 3 4 5 6 ve son 2 ilmeğimiz var. Bir tane azaltma yapıyoruz. 10. sırada 3 tane azaltma yaptık. 15 tane ilmeğimize indirdik ve 11. sıraya geçiyoruz. Geçmeden önce boncuk elyaf dolduracağız. Boncuk elyafımı doldurdum. Örmeye devam ediyoruz. 11. sıraya geçiyoruz. 5 tane sık iğne örelim. 3 4 ve 5. Bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. 7 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar 7 ilmek var. 7 sık iğne örelim. 4 5 6 ve son 7. 11. sıramızı bitirdik. 12'ye geçiyoruz. 12. sırada 13 tane sık iğne öreceksiniz. 12. sıramızı bitirdik. 13 ilmeğimiz var. Tekrar boncuk elyaf kattım. Boncuk elyafımızı sadece bu sıraya kadar dolduruyoruz. Daha devam ördüğümüzde artık boncuk elyaf katmıyoruz. Bu kadar. 13'e geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 13. sırada 5 tane sık iğne örelim. 2 3 4 ve 5. Bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. Sıra sonuna kadar 6 ilmeğimiz var. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane azaltmamızı yapmış olduk ve 12 ilmeğimiz var. 14'e geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 3 tane sık iğne örelim. 2 3 bir azaltma ilmeklerin ön duvarlarından 2 tane sık iğne
bir azaltma, ilmeklerin ön duvarlarından 3 tane sık iğne, 2 tane azaltmamızı yaptık. 10 ilmeğimiz var. 15'e geçiyoruz. 15. sırada 10 tane sık iğne öreceksiniz. 15. sıramı bitirdik. 10 ilmeğimiz var. Bu bizim son sıramızdı. Şimdi biz ayaklarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi boncuk elyafı sadece buraya kadar doldurduk ve bu üst kısmı boş bıraktık. Ben birinci ayağı ördüğüm için ikinciye bakarak aynı kalınlıkta doldurmam gerekiyor. Siz de aynı şekilde ikisini aynı doldurmayı unutmayın. Daha sonra bu ilmeğimiz kaldığı zaman bakın şu ayağımızın arka kısmında ortada kalması gerekiyor. Olur da sizin ilmeğiniz kaydıysa o zaman şu arka kısmına gelecek şekilde örün. İsterseniz azaltın, çoğaltın fark etmez. Önemli olan şu arka kısmına gelsin şu kalan ilmeğiniz. Şimdi birleştirme yapacağız. Birleştirmemizi 5 tane sık iğne ile öreceğiz. Bir önden, bir arkadan, bir sık iğne, önden arkadan 2, 3, 4 ve son 5. 5 tane sık iğne ördüm, birleştirdim. İpimizi kısa koparıyoruz ve sabitleştirdik. Ayağımız hazır. Ben 2 tane ayak ördüğüm için bitirdim. Kola geçeceğim. Siz de ikincisini öreceksiniz. Daha sonra devam edelim. Ve ben bir tane kolunu ördüm. 2 tane renk kullanıyoruz. Ana renk ve yardımcı renk. İp değişimini yaparak devam ediyoruz şu üst kısmını. Bu yüzden 2 ipimizi de hazırlıyoruz. Ama öncelikle beyazla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Çektik. 2 zincir. Ve sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. Beyaz ipi seçtim ama maalesef zor bir renk. İlmekler gözükmüyor. 3 4 son 2 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördük. İkinciye geçiyoruz. İkinci sırada 6 tane arttırma yapacağız. Her zaman söylediğim gibi şu kuyruk kısmını da sıranın içine almayı unutmuyoruz. Çift batıyorum. 1. Tekrar sıranın içine alıyorum. 2 3 4 son 2 tane arttırmam kaldı. 5 ve 6. 6 tane arttırma yaptık. İkinci sırada 12 ilmeğimiz var. 3'e geçiyoruz. Arttırma yaparak devam ediyoruz. 3. sırada bir tane sık iğne, bir tane arttırma. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Toplam 6 kere tekrarlayacağız. Tek, çift, tek, çift ve son bir kaldı. Tek ve çift. 18 tane ilmeğimiz var 3. sırada. 4. 5. sırayı 18 tane sık iğne örerek devam edin. 5. sıramı bitirdim. 18 ilmeğim var. Şimdi 6'ya geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 3 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından ilmeğin ön duvarını aldım. İkinci ilmeğin ön duvarını aldım. İpi çıkarttım ve ördüm. Bir tane azaltma, 2 azaltma, 3 ve 4. Sıra sonuna kadar 7 ilmeğimiz var. 7 tane sık iğne öreceğiz. 2 4 6 ve 7. 14 tane ilmeğimiz var. 6. sırada 7'ye geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 4 tane sık iğne örelim. 1 2 3 ve 4. Bir azaltma, tekrar ilmeklerin ön duvarlarından 5 tane sık iğne, 2 4 ve 5. Bir tane azaltma,
Ve son bir ilmeğimiz kaldı. Bir tane sık iğne. 12 tane ilmeğimiz var şu an bizde. 8. sıraya geçiyoruz. Şimdi 8. sırada bundan sonra artık ip değişimimizi yapacağız. Öncelikle beyaz iple örmeye devam ediyoruz. 4 tane sık iğne öreceğiz ama dördüncüyü pembe iple kapatacağım, artık bitireceğim ben. Siz ise seçtiğiniz renkle yapacaksınız. Bir sık iğne, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü tam bitirmedim. İp değişimini yapacağım. Ve 4. Şimdi pembe iple örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 8 ilmeğim var. 8 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bu beyaz ipe ihtiyacımız yok. Şuradan ip değişimi yaptığımız pembe iple birlikte bağlayacağız. Ne olur ne olmaz, ileride sökülmesin. Bunu da içine yerleştirelim. İp değişimimizi tam ortadan yapmış olduk ve biz şu an 8. sıradayız. 9-11 sıraları 12 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. Toplam 3 sıra. 11. sıramı bitirdim. 12 ilmeğim var. 12'ye geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 12. sırada, bu arada 12. sıraya geçmeden önce biraz boncuk elyaf doldurun. Kollarda da ayaklarda olduğu gibi boncuk elyafımızı sadece şuraya kadar dolduracağız. Üst kısmını boş bırakıyoruz. Ben doldurdum. Bu yüzden devam ediyorum. 12. sırada 4 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane azaltma. İlmeklerin ön duvarlarından. Ve tekrar 4 sık iğne ve bir azaltma. 2, 3, 4 ve azaltma. Şu an bizde 10 ilmeğimiz var. 12. sırada 13. 14. sırayı 10 tane sık iğne örerek devam edeceksiniz. 14. sıramızdayız. Biz 10 ilmeğimiz var. 15'e geçiyoruz. Bu bizim son sıramız. Daha sonra birleştirme yapacağız. Bu yüzden eğer sizde boncuk elyaf yetersizse o zaman katmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Boncuk elyafı sadece şuraya kadar doldurdum. Şu üst kısmı boş bırakıyoruz. Benim için yeterlidir. O yüzden örmeye devam ediyorum. 15. sırada 8 tane sık iğne örelim. Sırayı tam bitirmeyeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve son 2. Şimdi 8 tane sık iğnemizi ördük. Neden? Çünkü kolumuzu bu şekilde birleştireceğiz. O yüzden sizin ilmeğiniz şu kolun yan kısmında kalması gerekiyor. Olur da ilmeğiniz kaydıysa o zaman şu hizaya getirmeniz gerekecek. Ben 8 tane sık iğne ördüm. Siz ya fazla ya daha az örebilirsiniz. Kendi oyuncağınıza göre, yani örme şeklinize göre bakın. Çünkü bazen ilmeklerimiz kayabilir. Şimdi kolumu birleştirdim. Birleştirdikten sonra 4 tane sık iğne ile birleştireceğim. Bir önden bir arkadan. Bir sık iğne. 2, 3 sık iğnemi ördüm ama burada 3 tane ilmeğim var. Bu yüzden şu önden arkadan alacağım. Örmüyorum. Şu yan ilmeği de almam gerekiyor. Üstten batırdım. Çıkardım ve 3 ilmeği birlikte örerek 4. sık iğnemi ördüm. İpimi kısa koparıyorum. Bunu kapatıyoruz ve kolumuz bitti. Ben 2 tane kolunu da ördüm. Siz de ikincisini örüyorsunuz. Daha sonra devam ediyoruz. Şimdi ise kulakları örmeye geçiyoruz. Kulaklarımız için ana renk kullanacağız. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Çektik. Üzerine 2 zincir. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, son 2, 5 ve 6 tane sık iğnemi ördüm. 2'ye geçiyoruz. 6 tane arttırma yapacağız. Bu ipi de sıranın içine alıyoruz. 6 tane çift yapıyoruz. 1, 2, tekrar ipimi alıyorum sıranın içine. 3, 4, son 2 tane arttırma yapıyorum.
12 tane ilmeğimiz olacak. İkinci sırada 3'e geçiyoruz. Üçüncü sırada arttırma yaparak devam edeceğiz. Bir tane sık iğne, bir tane arttırma ve aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bir tek, bir çift, 6 kere tekrarlayacağız. Çift, bu 3, tek, çift, tek, çift ve son bir tek ve bir çift. 18 ilmeğimiz var 3. sırada. 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada 18 tane sık iğne örerek devam edin. 4. sıramı ördüm. 18 ilmeğimiz var. Bu bizim son sıramız. Kulağımız neredeyse hazır. Sadece birleştireceğiz. Birleştirdiğimiz zaman 8 tane sık iğneyle birleştireceğiz. Şu ikiye katladık. Bir önden bir arkadan. Bu arada birleştirme yaptığımız zaman burada ilmekler fazla. O yüzden azaltma yaparak birleştireceğiz. Önce bir önden bir arkadan bir sık iğne. Tekrar önden arkadan 2 sık iğne. Burada azaltma yapabiliriz. Önden arkadan aldım, çıkardım, örmedim. Tekrar ön arka çıkardım ve ördüm. 3 sık iğne oldu. Tekrar önden arkadan 4 5 6 ve son 2 7 ve 8 sık iğne ile ördük. Kulağımız hazır, birleştirdik. Şimdi kulağımızın ipini koparıyoruz. Bu şekilde ipimizi sabitleştirelim. İpimizi saklamamıza gerek yok. Daha sonra başını ördüğümüz zaman, çünkü kulaklarını dikmeyeceğiz, birlikte öreceğiz. Yani başını sabitleştirmek için birlikte öreceğim. Ve kulağımız hazır. Siz de ikincisini öreceksiniz. Daha sonra devam edelim. Ve ben de ikinci kulağını ördüm, bitirdim. Bugünkü videoda biz sizinle kulakları, kolları ve ayakları ördük, bitirdik. Devamını artık bir sonraki videoda öreceğiz. Bu yüzden bugünlük bu kadar. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için beğeni koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.